Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Satranç çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü çalışmamızda matı anlamaya çalışacağız. Mat çalışmalarına geçmeden önce şunu anlatmak istiyorum. Vezir burada şahı istiyor. Şah tehdit altında ve kurtulması gerek. Örneğin diyelim ki şah G7 karesine kaçtı. Biz de onu kaleyle yedik ve bu şahı mat ettik demeyeceğiz. Bu mat etmek değildir arkadaşlar. Bu şah G7'ye oynadığı zaman bunun adı imkansız hamle. Mat bu değil. O halde mat ne? İnceleyeceğimiz konumda beyazların kalesi var. Matı daha iyi anlamak için bu basit konumu seçtim. Kara şahı görüyoruz. Şah son sırada mat çalışmaları ile ilgili konuşurken şunu da bilmemizde fayda var arkadaşlar. Şahın bulunduğu bu 8. yataya biz son sıra diyoruz. Son sıra rakip şahı mat ederken sıklıkla kullanacağımız yer. 8. sırayı son sıra olarak betimliyoruz. Şahın sonunun geleceği sıra. Da kale B8 hamlesini yaptı ve şahı tehdit etti. Şah tehlikede. Kurtulması gerek. Eğer şah çeken taşı ortadan kaldırabilseydi kaldırırdı ve şah kurtulurdu. Ama şah çeken taşı ortadan kaldıramıyor. Peki yolunu kapatsa kurtulurdu. Herhangi bir taşla yolunu da kapatamıyor. Siyah piyonları biliyorsunuz ileri doğru hareket ediyor. Amacı en sona ulaşıp terfi etmek. Yani piyonlar bu şekilde gelemez. Takımındaki taşlar şahı kurtaramıyor. Şah o zaman kendi başının çaresine bakması lazım. Güvenli yere kaçması gerek. Diyelim ki şah oraya kaçtı. Gidip kaleyle onu yiyecek miyiz? Hayır. Kaçtığı zaman onu uyaracağız ve diyeceğiz ki kural hatası. 2 kere kural hatası yapan oyunu kaybeder. Kalenin şahı istediğini görüyoruz. Şimdi şah kurtulmak için F8'e kaçsa kaçta? Burası da tehdit altında, kaçamaz. H8'e kaçsa kale orayı halen tutuyor. H8'de güvenli değil. Evet. Şahı istedik ve şah kurtulamıyor. İşte arkadaşlar bunun adı mat. Yani mat yapabilmek için rakip şahı öyle bir isteyeceğiz ki hiçbir şekilde kurtulamayacak. Ancak bu şekilde mat ederiz. Taşımızın yoluna geldi. Onu yedik, mat ettik. Böyle bir şey yok. Şimdi bu örneği inceleyelim. Siyah şah yine son sırada, biliyorduk ki tahtanın kenarında 8. sırada bulunduğu zaman bu sırayı son sıra olarak belirliyorduk. Arkadaşlar eğer şahı mat etmek istiyorsak önce şahın kaçış karelerini bulmamız gerek. Yani rakip şahın güvenli kaçış kareleri. Sarıyla işaretlediğim E8 ve G8 karelerine dikkat edelim. Bir de yeşille işaretlediğim G7 ve E7 karelerine dikkat edelim. Şahın 4 tane etrafında kare var. Ama bunlardan önemli olan şahın kaçış kareleri. Burada aslan gibi bir filimiz var. Fil
Gördüğümüz gibi şahın yeşille kaçacağı yerleri tutmuş. Şahın sadece sarı kaçış kareleri var. O halde öyle bir şah çekelim ki sarılara da kaçamasın. Bunu fille yapamayız. Fil zaten görevini yapmış. Burada bir kalemiz var. Kale geldi, şah çektiği zaman hatırlarsak şahın sarı kaçış kareleri vardı. Şah buraya kaçamıyor. Çünkü kale bütün son sırayı tuttu. G8'e kaçamaz. E8'e kaçamaz. Evet. Öyle bir şah çektik ki şahın kaçış karelerinde tuttuk. Arkadaşlar işte mat bu. Şahı öyle bir istedik ki şah kurtulamadı. Şimdi de bu örneği inceleyelim. Şahın etrafındaki kareleri belirlememiz gerekiyordu. Öncelikle mat edeceğimiz şahın etrafındaki kareleri belirleyelim. Bunlardan güvenlik kaçış karesi neresi? Şahın etrafındaki kareleri belirledik. Bizim şahımız da burada. Hatırlarsak önceki çalışmalarımızda konuşmuştuk ki şah tehdit altında olan kareye gidemez. Şahın hareket edeceği yerin güvende olması lazım. Kara şaha bakalım. Buraya gidemiyor. E7'ye gelsin. Gelemiyor. Peki F7? Yine F7'den kaçamıyor. Bu kara şahın kaçacağı 3 şanslı kareyi kendi şahımız tuttu. Bu yüzden şah yeşillere kaçamıyor. Çünkü bizim şahımız var. Güvenlik kaçış karelerini belirleyelim. F8 karesi ve E8 karesi. Buralara E8'e ve F8'e kaçabiliyor. O halde mat etmek için yapacağımız şey öyle bir şah çekeceğiz ki hem D8'i tutacağız hem F8'i tutacağız. Yani hem şah çekeceğiz hem F8'i tutacağız hem D8'i tutacağız. Bu 3 kare dikkat ederseniz arkadaşlar hepsi yatay kare. Yani 3 kareyi de tehdit etmemiz gerek. Bunu kalemizle yapabiliriz. Şah çektik. Kaçış karesini tuttuk. Diğer kaçış karesini tuttuk. D8'e gelemiyor çünkü kale tutuyor. F8'e gelemiyor yine kale tutuyor. Peki yukarı çıksın. Orayı zaten şahımız tutmuştu. Demek ki arkadaşlar bu örnekten şunu söyleyebiliriz. Demek ki şahlar birbirine yaklaşamıyor. Çünkü yaklaşacağı kareyi diğer şah tutuyor. Evet, bu örneğe bakalım. Şah yine son sırada. Son sıranın bizim için avantajlarından bir tanesi rakip şahın kaçacağı arkada kare yok. Ya yanlar var ya da yukarısı var tabii mümkünse. Şahın etrafındaki 3 şanslı kareden bahsetmiştik. 3 şanslı kareden bir tanesini kendi taşı kapatmış. Diğer 2 tane var. Eğer buralarda tehlikedeyse şah son sırada hapsolmuş demektir. G7 ve F7. Atımız tuttuğu için arkadaşlar şah son sırada mahsur kaldı. Önceki örneklerimizde de gördüğümüz gibi şahın sadece yanlarda kaçış yeri var. Şahın güvenli kaçış kareleri sağında ve solundaki kareler.
O halde öyle bir şah çekelim ki hem G8'i tutalım hem de E8'i tutalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Atla mı yapalım? Hayır. At zaten görevini fazlasıyla yapmış. Şahın yukarı çıkmasını engellemiş. Kaleyle yapacağız. Kaleyle hem şah çektik hem yanlara kaçış karesini tutmuş olduk. E8'e kaçamıyor, G8'e kaçamıyor. Öyle bir şah çektik ki hem de kaçış karelerini tuttuk. Ve böylece mat etmiş olduk. Şimdi de bu örneğe bakalım. Burada 2 tane kalemiz var. Şahın etrafındaki, şahın hemen önündeki 3 şanslı kareden bahsetmiştik. 3 şanslı kare, şahın yukarı çıkabileceği kareler kırmızı kalemiz tarafından tutulmuş. O halde şah yukarı çıkamıyor. Hatta burnunu bile uzatamıyor. Çünkü bizim kırmızı kalemiz var. Şahın kaçış kareleri yanındaki F8 ve H8 kareleri. Mat etmek için öyle bir şah çekeceğiz ki hem F8'i tutacağız hem H8'i tutacağız. Bunu bu şekilde yapalım mı? Hem F8'i tuttuk hem H8'i tuttuk. Ne için mat olmadı? Ya da oldu mu? Arkadaşlar olmadı. Çünkü şah yukarı çıktı. 3 şanslı kare demiştik. 3 şanslı kareyi bıraktık. Az önce orayı tutuyorduk. O zaman bunu kırmızı kareyle değil, yeşil kareyle yapacağız ki kırmızı kale görevini yapmaya devam etsin. Bunu yeşil kareyle yaparsak bir tanesi bakın 3 şanslı kareyi önceden tutmuştu zaten. Diğeri de şah çekti hem de kaçış karelerini tuttu. Kırmızı kalemiz ve yeşil kalemiz, ikisi de arkadaşlar bakın bir tanesi şahın yukarı çıkmasını engelliyorken diğeri hem şah çekip hem de kaçış karelerini tutuyor. Yani şu durumda öyle bir şah çektik ki hem de kaçış karelerini tuttuk. Evet, bu konumda şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kırmızı kale kaçış karelerini tuttu. 3 şanslı kareyi tuttu. Kara şah sadece yanındaki sarı karelere kaçabiliyor. Bunu şöyle yapsak, evet, kırmızı kalemiz zaten kaçış karelerini tutmuştu. Yeşil kalemiz de şah çekti. Mat oldu mu? Hayır. Arkadaşlar sadece şah çekmemiz yetmez. Aynı zamanda şahın kaçış karelerini tutmamız gerekiyordu. Sadece şah çektiğimiz için mat olmaz. Kara şah kaçar. O halde sadece şah çekmek yetmez. Aynı zamanda şahın kaçış karelerinde tutmamız gerekir. Şimdi de bu örneğimize bakalım. Burada kalemiz yok. Atımız var ve piyonlarımız var, şahımız var. Rakibimizin de aynı şekilde atı, piyonları var. Mat ederken demiştik ki öyle bir şah çekeceğiz ki şah hiçbir şekilde kurtulamayacak. Kaçış karelerinde tutacağız demiştik. Burada dikkat ederseniz kendi taşları şahı öyle sıkıştırmış ki şahın hiçbir kaçış karesi yok. Sadece şah çekmemiz yeterli. Bir şah çeksek
mat oldu. O halde nasıl şah çekelim? Buradan şah çektik. Biliyoruz ki at taşların üzerinden atlayıp L'nin bir ucundan diğer ucundaki taşı tehdit edebilirdi. Şah çektik. Şah hiçbir yere kaçamıyor. Mat oldu mu arkadaşlar? Hayır. Çünkü şah çeken terbiyesiz taşı yiyebilir. O halde at G6 hamlesi şahı mat etmez. Çünkü piyon atı yiyerek kendi şahını kurtarır. Ama at F7'den şah çekerse, yine dikkat edin, piyonların üzerinden atlayıp şahı istedi. Şimdi şahı kurtarabiliyor mu siyah taşlar? Hayır. Şahı istedik ve şah hiçbir şekilde kurtulamıyor. İşte bunun adı mat. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.